Merhaba, ben Cemile Zeynep Er Yılmaz. C, Z, E. Bu hafta sanat ve toplum ilişkisini değerlendireceğiz. Neticede tarih, politika ve ekonomiden kopuk bir sanat eleştirisi ya da sanat pratiği düşünülemez. Bu nedenle bu ilişkiyi tartışırken Uğur Mumcu'dan, İsrail-Hamas Savaşı'ndan ve sansürden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Herkes sanatın müzelerle, galerilerle ve atölyelerle sınırlı olduğunu düşünüyor. Bu nedenle ya sansür haberleri ve linç girişimleri ya da uçuk kaçık fiyata satılan sanat eserleri gündem oluyor. Bense sanatın ve toplumun arasında kanlı bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Sanatın toplumsal adaletsizliğe karşı çıkmasını seviyorum. Hatırlıyorum, Atilla İlhan'ın bir şiirine eleştiri yazısı yazmıştım ve sınıfta okuyordum. İşçinin kanına ekmek banıp dediğimi duyunca sınıftakiler kıs kıs gülmeye başlamıştı. Bu şekilde tarihteki kanlı mücadelelere olan ilgimi ilk kez edebiyat öğretmenim fark etti. Veli toplantısında annemlere "Zeynep evde agresif tavırlar sergiliyor mu? Çok sinirli mi?" diye sormuştu. Aslında insanların dikkatini toplumsal eşitsizliklere ve adaletsizliklere çekmek istiyordum. Sanatın yaratıcı gücünün ve sert dilimin bunu yapacağına inanıyordum. 2015'te Kingston'da film yapımı okurken çektiğim ilk kısa film Heterotopya, siyasi tarihle ilgiliydi. Heterotopya fikrinin kime ait olduğunu geçen hafta tartışmıştık, bir daha anmıyoruz. Ama pedofil bir tecavüzcü olduğu ortaya çıkan Foucault'dan falan örnek vermeyeceğiz. Film 1972'de Kuzey İrlanda'da yaşanan Bogside katliamına ve 1995'te başlayan Srebrenica katliamına dairdi. İki farklı zaman ve coğrafyaya ait bir kadın ve bir adamın yolu tren vagonunda kesişiyordu. Bir sahnede önce İrlandalı kadın Britanya bayrağıyla gözlerini bağlıyordu. Ardından termostan su içerken bir anda kan tükürüyor ve termostaki kanı bayrağa döküyordu. Sonunda kanlı bayrağın üzerine yatıyordu. Kan, toplumsal adaletsizliklere ve kayıplara işaret ediyordu. 2016 yılında Yugoslavya ve Sovyet Rusya gibi sosyalist rejimler ve performans sanatı üzerine araştırma yapıyordum. Marina Abramović'in Balkan Barok isimli performansı üzerine yazdım. 1997'deki Venedik Bienalinde Bosna'daki soykırımı anlatmak için 4 gün boyunca ara vermeden kanlı inek kemikleri yıkamıştı. Bir yandan da anavatanı Sırbistan'a ait şarkılar söyleyip ağlamıştı. Üstelik mide bulandıran bir koku etrafa yayılmıştı. Performans yıkıcıydı. Akla toplu bir mezarı getiriyordu. 2018'de lisanstan mezun olurken tezimi Narın Rengi üzerine yazdım. Film, Kafkasya'nın büyük ozanı Sayat Nova'nın hayatını mitolojik bir şekilde anlatıyordu. Diyalogsuzdu. Yönetmen, filmde Kafkasya toplumlarının ve ozanın yaşadığı acıları neyle göstermişti? Tabii ki beyaz kumaş üzerine dökülen ve kanı anımsatan şarapla. Sanatın halının altına süpürülmüş hikayeleri gün yüzüne çıkarma gücüne inanıyorum. Çünkü Ankara'da araştırmacı gazetecilerin ve akademisyenlerin suikaste uğradığı bir şehirde büyüdüm. Abdi İpekçi Parkı, Bahriye Üçok Bulvarı, Uğur Mumcu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı. Ortaokulda bu isimlerin neden parklara ve sokaklara verildiğini öğrendim. Örneğin Bahriye Üçok. Türkiye'de ilk kez İslam ve kadın hakları üzerine çalışmalar yapan akademisyenin evi Ankara'daydı. Evine gönderilen bombalı paketi burada açmıştı. Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun arabası da burada patlamıştı. 90'larda yükselen radikal İslamcı hareketlerin devlet yönetimindeki etkisini araştırıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu FETÖ de bu hareketlerden biriydi. Araştırmacı gazetecilerin gerçeği ortaya çıkarma gücüne hayrandım. Ben de araştırmacı gazeteci olmak istiyordum. Zamanla sanatın da gerçekleri ortaya çıkaracak güce sahip olduğuna, toplumda farkındalık yaratabileceğini anladım. Bu nedenle çağdaş sanat küratörü olmayı seçtim. Hem küratörler hem araştırmacı gazeteciler toplumdaki eşitsizlikleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serebilirdi. Sadece üslupları farklıydı.
Ben kendimi yaratıcı ve görsel olanına daha yakın hissettim. Şimdi ise sanatın politik iktidarların oyuncağı olduğunu görüyoruz. Sanatın yapabileceklerini unutmuş durumdayız. Ya Zeynep, sanatçılıkla ne ilgisi var gazeteciliğin? Sanat eserleri nasıl gazetecilik yapabilir? Örneğin sanat eserleri unutulmaya yüz tutmuş tarihi masaya yatırabilir. Ya da toplumun yüzleşmeye korktuğu gerçekleri su yüzüne çıkarabilir. Mesela Lübnanlı sanatçı Lamia Joraj'ın Burada ve belki başka yerde, Here and Perhaps Elsewhere isimli filmi 25 yıl süren Lübnan İç Savaşı üzerineydi. 17.415 insanın kaybolduğu ve 144.240 insanın öldüğü bu savaştan hiç kimse sorumlu tutulmadı. Savaş biter bitmez açıklanan Genel Af Kanunu askeri ve siyasi liderleri affetti. Joraj elinde kamerayla savaş boyunca Beyrut'u Doğu ve Batı, Hristiyanlar ve Müslümanlar, Şiiler ve Sunniler olarak ikiye bölen yeşil çizginin etrafında dolaştı. Bu çizgi savaşta milis güçlerin konumlandığı ve kaybolmaların gerçekleştiği bölgeydi. Sanatçı Lübnan'ın eski fotoğraflarını göstererek insanlara savaşta kaçırılan birini tanıyor musunuz diye sordu. Dinlediği anılardaki sokakları tekrar tekrar dolaştı. Devletin unutturmaya çalıştığı toplumsal ve kişisel anıların izini sürdü. Silinmeye çalışan tarihi kaydetti. Yaşadığımız topraklarda tarihi ve toplumsal açıdan önemli belgeler sürekli tehdit altında. Türkiye'de 12 Eylül'de kapatılan siyasi partilerin arşivleri geri dönüşüme gönderilerek yok edildi. Cumhuriyet'in ilanından beri alınan kararlar, tutanaklar, Şeyh Said isyanına dair belgeler yok oldu. 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli ibareli belgeler bir hurdacıda ortaya çıktı. Irak'ın ulusal arşivleri 2003'te Amerikan işgali sırasında yok edildi. 2011'de Suriye'deki Palmira Müzesi hava saldırısında yıkıldı. Savaşın patlak vermesinden bu yana 29 müze ve ibadethane bombalandı. Arşivler ve kültürel zenginlikler, yani toplumun kendisi yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Devlet kurumlarının ihmali karşısında sanatçılar topluma ve tarihsel değerlere sahip çıkabilir. Unutturulmaya, saklanmaya çalışanları gözler önüne serebilir. Peki biz neden hala birkaç ayrıcalıklı sanatçı üzerinden sanatı anlatıyoruz? Siyasal otoriteler tarafından her an silinen toplumsal olayları sanatın anlatmasına neden izin vermiyoruz? Neden sanatı Batı ülkeleri ve sanat akımları üzerinden konuşuyoruz? Toplum olarak sanatla kurduğumuz ilişki neden Batı'dakinin bir kopyası? Oysa sanat seçkin bir sınıfın oyuncağı olmak zorunda değil. Toplumumuzda resmi kurumların kaçındığı geçmişimizle yüzleşmeyi sanat eserleri aracılığıyla yapabiliriz. Yüksek lisansta tezimin bir kısmını Amerikalı Filistinli sanatçı Emily Jasir'in 2 eseri üzerine yazdım. Çünkü Jasir silinmekte olan bir tarihi kaydetmeye çalışıyordu. 1948 yılında Yahudi yerleşimciler Filistin'e yerleşmeden hemen önce 800 bin Filistinli kıyıma uğradı ya da yerinden edildi. Filistinlilerin geride bıraktığı eşyalar talan edildi. Örneğin kişisel kitaplar İbrani Üniversitesi'nin içinde bulunan Milli Kütüphane'de tutuldu. Kuzey Amerika'da yaşayan Emily Jasir 2 yıl boyunca İsrail Milli Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Terk edilmiş mülk olarak etiketlenen kitapları görmek yasaktı. Cep telefonuyla gizlice çekti. Sayfalardaki kahve izlerini, Arapça notları, kurutulmuş çiçekleri. Ardından fotoğrafları büyüterek raflara dizdi. Sonunda alabildiğine kişisel, alabildiğine politik bir eser çıktı ortaya. Ayrıca kitaplardaki kişisel notları İngilizce ve Almanca'ya çevirerek Kassel'in reklam panolarında sergiledi. Jasir'in bu eseri dünyanın en ünlü sanat organizasyonlarından birinde 1955 yılından beri gerçekleştirilen Dokumenta'da sergilendi. Ayrıca 2007 yılında Venedik Bienalinde prestijli Altın Aslan ödülünü Emily Jasir başka bir eseriyle aldı. Film için Materyal, Material for a Film isimli eser, Mossad tarafından öldürülen Filistinli yazar Wael Zweiter'ın hayatıyla ilgiliydi. Şimdi İsrail-Hamas savaşı devam ederken sormadan duramıyorum. Batı, sanatın toplumsal gücünün farkında mıydı?
Toplumsal çatışmaların bienallere taşınmasına izin mi veriyordu? Toplumsal olayların farkında olan sanatçıları ödüllendiriyor muydu? Yakın zamanda Emile Jasir'in Almanya'da yapacağı konuşmanın iptal edildiğini duydum. Tezimde ana kaynak olarak kullandığım Ilan Pappé'nin Filistin'de Etnik Temizlik isimli kitabı da yayından kaldırıldı. Ben de bu kısıtlamalardan, yani bu sansürden payımı aldım. Master'dan yüksek onurla mezun olmama rağmen Kuzey Amerika'da ya da Batı Avrupa'daki üniversitelerin hiçbirine doktora başvurusu yapamadım. Düşünce ve ifadenin en renkli ve canlı şekli sanat. Kişisel eşyaları ve anıları toplumsallaştırıyor. Şüphesiz sanatın bu gücünü unutturmak, sanatı önemsizleştirmek sansürden daha etkili. Sanatın sadece belirli bir grup insana ya da belirli ülkelere hitap ettiğine inandırmakta. Sanata yeniden inanmamız gerekiyor. Selam, ben C.Z.E. Söylediklerim ilginizi çektiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Konuştuklarımla ilgili blog sayfamda yazıyorum. Lütfen göz atın. www.cemilezeynep.com. Beni Twitter, Facebook ve Instagram'dan takip ederseniz daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Teşekkürler, bye bye.